Size bu videomda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen önemli alpler ve gazilerin Osman Bey'in silahtarlarını kısaca hayatını anlatacağım. Turgut Alp Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşlarından biriydi. Osman Gazi, Bilecik'in fethi ile meşgul olurken onu İnegöl'de zapt etmek üzere görevlendirmişti. Turgut Alp süratle gelerek şehri kuşattı. Az sonra Bilecik ve Yarıhisar'ı zapt eden Osmanlı Gazi de gelerek kuşatmaya katıldı ve gazilere yağma izni verildi. Osman Gazi'nin de katılmasıyla daha da gayrete gelen gaziler kısa sürede İnegöl'ü zapt ettiler. 1299-1300 kalenin tekfuru öldürüldü. Zira o yıllarda Müslümanlar büyük eziyetlere vermiş olup pek çok kimseyi de şehit etmişti. Osman Gazi 1301-1302'de İnegöl'ün idaresini Turgut Alp'e verdi. Bundan dolayı İnegöl yerisi Turgut ili şeklinde anıldı. Uzun bir süre İnegöl'ün idaresinde bulunan Turgut Alp zaman zaman gaza hareketlerine de katıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 1325'te Orhan Gazi ile birlikte Adranos fethine de katıldı. Buranın fethinin özellikle Osman Gazi çok arzu etmekteydi. Zira Tekfur'un babası Koyuhisar Harbi'nden yeğeni Bay Hoca'nın şehadetine sebep olmuştu. Orhan Gazi kale önünde göründüğünü Tekfur'u dağa kaçarak beklemeye başladı. Maksadı gazilerin çekilmesinden sonra tekrar dönerek kaleye sahip olmaktı. Ancak Orhan Gazi'nin kendisini takip ederek Tekfur'u ve karşı koyanları ortadan kaldırdı. Kale halkına aman vererek yerlerinde kalmalarını sağladı. Burası o tarihten itibaren Orhaneli adıyla anılmıştır. Turgut Alp bu zaferden sonra gazileriyle birlikte Bursa muharasasına katıldı ve fetihlerde bulundu. 9 uzun bir ömür süren Turgut Alp İnegöl yöresindeki hal ehli velilerdeyken Geyikli Baba'ya samimiyete bağlıydı. Saltuk Alp Osman Gazi'nin sadık silah arkadaşları arasındadır. Tarihlerde ismine fazla rastlanmaz. Muhtemelen devamlı Osman Gazi'nin yanında bulunmuş olmalıdır. Osman Gazi Sakarya Vadisi'ne sefere çıktığında ülkenin güvenliğini sağlamak üzere oğlu Orhan Gazi ile birlikte Köse Mihal ve Saltuk Alp'i görevlendirmişti. Gerçekten de fırsattan istifade etmek isteyen Çavdaroğlu Tatarları gelerek Karacahisar pazarına yağmaladılar. Bu sırada Eskişehir'de olan Orhan Gazi süratle gelerek yağmacıları Oynahisar denilen mevkinde yakaladı. Mihal Gazi ve Saltuk Alp ile birlikte eşkıya grubunu kısa sürede dağıttılar. Reisleri başta olmak üzere pek çoğunu da esir alarak Karacahisar'a döndüler. Bursa'nın fethinden bulunan ve Osman Gazi'nin son nefeslerinde yanında olan Saltuk Alp'in adına bu tarihten sonra kaynaklarda rastlanılmamıştır. Aygut Alp İlk fetihlerden itibaren Osman Gazi'nin yanında yer alan namlı yiğitlerden biridir. Nitekim Osman Bey 1301 ve 2 hükmü altında bulunan beldeleri silah arkadaşlarına dirlik olarak verirken Aygut Alp'e de İnönü kalesini vermiştir. Aygut Alp muhtemelen uzun bir süre İnönü'nün idaresi ve imarı ile meşgul olmuştur. Onu son olarak İzmit fethinde görmekteyiz. Orhan Gazi 27-28 uzun süredir gazilerin hedefi ve Akçak Hoca'nın da vasiyeti olan İzmit'i İznik-Mit olmak üzere harekete geçmişti. O kuşatmanın uzun süreceğini hesaplayarak denizden ve karadan gelebilecek bütün yardım yollarını kesmeyi amaçladı. İzmit o sırada Kayseri soyunda Balenkoya adında bir prensin yönetimindeydi. Yakınında bulunan ve Koyuhisar denilen kalede ise prensesin kardeşi Kalayun hükmü sürüyordu. Emrinde bulunan güçlü bir ordu ile sık sık Müslüman köylerine saldırıda bulunduğu gibi fırsat bulduğu zaman da çevrede dolaşan Türk sipahilerine de saldırmaktan da geri durmuyordu. Onun zararını ortadan kaldırmak ve muhasara sırasında yardımını engellemek isteyen Orhan Gazi, Aygut Alp ile oğlu Kara Ali'yi Koyuhisar'ın fethiyle görevlendirdi. Kalayon'un kendisine sonsuz bir güven duyduğundan ve yıllardır Türklere karşı çarpıştığından teslim tekliflerini reddetti. Bir taraftan kalesini tahkim ederken diğer taraftan da bizzat muhariplerin başında olarak kaleden Türklere ok yağdırmaya başlamıştı. Ancak daha savaşın başında göğsüne isabet eden bir okla vurularak kale burcundan aşağıya yuvarlandı. Şaşkınlık içerisinde kalan müdafiler ne yapacaklarını bilmeyip kale kapısına gazileri açtılar. Böylece Koyuhisar neredeyse hiç savaşılmadan fetholmuş oldu. Aygut Alp Kalayon'un kesik başını Orhan Gazi'ye getirmiştir. Orhan Gazi bunun bir mızrak ucuna takarak İznik önüne dikti. Prenses Balenkoya bu hali görünce derin bir üzüntü içerisinde hayatına dokunulmaması kaydıyla şehrin kapısını Türklere açtı. Oğlu Kara Ali kendi döneminde de pek çok fetihlere katılan namlı kumandanlardandı. Aygut Alp'in soyundan gelenler devletin çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Kara Ali
Aygüt Alp'in oğludur. Osman Gazi'nin ilk fetihlerinden itibaren başarıları ile adından sıkça bahsedilen komutanlardan biridir. 1308'de Osman Bey'in emriyle Ulubat civarında Kite Tekfur'una bağlı memleketlerden Galios, Alyos adasını zapt etmekle görevlendirildi. Kaleyi sulhen fetheden Kara Ali, Büyük Kilisenin rahibini ailesiyle beraber Osman Gazi'nin huzuruna getirdi. Osman Gazi, rahibin güzel kızını bu genç bahadırlarla evlendirdi. Kara Ali aynı yıl Osman Gazi'nin Leblebici Hisarı, Lefke, Çaldırı, Mekerci, Akhisar ve Geyve'nin fethiyle neticelenen seferlere iştirak etti. Geyve'de sonra Tekfur Pınarı muhasara olduğunda İlhan hükümdarı Olcay Toha'nın Çoban Bey idaresinde büyük bir orduyu Anadolu'ya sevk ettiği haberi alındı. Bunun üzerine Tekfur Pınarı'nın zaptını Kara Ali'ye bırakan Osman Gazi geri döndü. Kısa bir müddet içinde Tekfur Pınarı'nı zapt ederek Kara Ali elde ettiği ganimetleri Osman Gazi'ye gönderdi. Hizmetlerine mükafat olarak Tekfur Pınarı ve çevresi bu genç bahadıra timar suretiyle verildi. Kara Ali bundan sonra idare ettiği bölgenin etrafını fethetmekle uğraştı. Geyve'yi tabi kalelerden Yenikale, Önde ve Yanıkçıhasar'ı Osman Gazi'nin memleketler arasına kattı. Orhan Gazi dönemindeki fetih hareketlerinde Kara Ali Bey'in aktif olarak katıldığı görülmektedir. Nitekim Koyunhisarı Kalesi'ni babasıyla birlikte fetheden Kara Ali bu muzafiyetler İzmit'in fethini de kolaylaştırmış oluyordu. Zira kardeşi Kaloy'un kesik başını gören İzmit Kalesi kumandanı Prens Balenko'ya şehri Türklere teslim etti. İzmit ve çevresinin fethiyle buralardaki muharip Rumların Harake Kalesi'ni yerleştikleri ve buraya iyice tahkim ederek üsed edindikleri haberi Orhan Gazi'ye ulaşınca burayı zapt etmek üzere Kara Ali Bey görevlendirdi. Süratle gelerek kaleyi kuşatan Kara Ali Bey hücum üzerine hücum tayazileyerek kaleyi bir anda önce fethetmek istedi. Ancak bu sırada gözüne ok isabetiyle yaralandı. Tarihlerin ifadesiyle arslanları tava getiren yiğit bu acı da durduramamıştı ve harekata devamlı kaleyi kısa sürede düşürürken aman diyenlere dokunmamış, karşı koyanlara ise kılıçtan geçirmişti. Kaledeki savaşçılar İstanbul yönüne doğru çekilip giderken halk ise kalede kalarak Türklerin idaresinde yaşamayı kabul etmiştir. Kara Ali'nin ismi son olarak Orhan Gazi'nin Bizans ile yaptığı Pelekanon meydan muhaberesinde geçer. Kara Ali'nin oğlu Kara Timurtaş Rumeli fatihlerindendir. Fevkalade başarılarıyla Osmanlı Devleti'ne vezirlik ve beylerbeyi uhdesine alan ilk kişilerden biridir. Kara Ali bayağı yiğit biridir. Samsa Çavuş Ertuğrul ve Osman Gazi'nin sadık dost ve silah arkadaşlarındandır. Osmanlı Devleti'nde çavuş ünvanını kullanan ilk kişidir. Samsa Çavuş'un Ertuğrul Gazi ile birlikte kendisine bağlı aşiret ve obalardan Söğüt'e geldiği rivayet olunmaktadır. Ancak Samsa Çavuş'un ailesi çok kalabalık olduğundan İnegöl Rumlarının tazikinden bulunarak Söğüt'ten ayrılmış ve Mudurnu yöresine göç etmiştir. O buralardaki Rumlara müdahara, dini ve huzuru iç dünyalık verme ve güller yüz gösterme ile varlığın ve geçimini sürdürmeye başlamıştır. Osman Gazi Sarıgaya ve Sorgun üzerine sefere çıktığında Samsa Çavuş ile karşılaştı. Samsa Çavuş baba dostu bu genç muharibe her bakımdan yardımcı oldu. Onları Bolu yolu üzerinde yer alan Taraklı, Göynük ve Mudurnu taraflarına götürdü. Osman Gazi buraları idaresi altına aldıktan sonra Samsa Çavuş'a itaat etmelerini buyurup geri döndü. Osman Gazi 17 sene sonra Sakarya yönünde ikinci seferine çıktığında yine Samsa Çavuş yardımcısıydı. Lefke ve Çadırlı vardıklarına her iki kalenin tekfurları da aman dileyerek kalelerini teslim ettiler. Samsa Çavuş iki kalenin has olarak kendisine bırakılmasını rica edince Osman Gazi bu doğru bir hareket olmaz. Zira bize itaat edenlerin mülklerini ellerinden alırsak sonra bize kimse itaat etmez ve daima savaşmaya mecbur oluruz diyerek ricasını kabul etmeyip tekfurları yerlerinde bıraktı. Samsa Çavuş'u ise kendi haslarından Yeniçehir yakınlarındaki bir kaleyi vererek gönlünü hoş eyledi. Burası halen Çavuşköyü adıyla anılmaktadır. Ardından Mekece, Akhisar ve Karaçepişhisarları fethi oldu. Samsa Çavuş bundan sonra fetihlerde daha aktif bir rol almaya başlamıştır. 1317'de Orhan Gazi ile sefere çıkarak İznik yolu üzerindeki Karatekin Hisarı'nın fethinde bulundu. Orhan Gazi fethi mütakip Samsa Çavuş'u kalenin komutanlığına atadı. Samsa Çavuş bundan sonra gazileriyle devamlı suretle İznik üzerinde akın harekatında bulundu. Kalenin fethini kolaylaştıracak faaliyetler içerisinde oldu. 1330 yılında Bizans ile yapılan Pelekon meydan muhaberesine katılan Samsa Çavuş'un bu tarihten sonra vefat ettiği sanılmaktadır. Kabri Mudurnu yakınlarında Hacı Musalar köyündedir. Onur Alp
Osman Gazi'nin en meşhur silah arkadaşlarındandır. Muhtemelen başlangıçtan itibaren bütün savaşlarında bulunmuş olmalıdır. Ancak ismi ilk kez Orhan Gazi ile birlikte katıldığı Akyazı ve Kocaeli üzerinde düzenlenen seferde geçer. Osman Gazi artık kaza harekatlarının başını oğlu Orhan Bey'e getirirken en ünlü ve güvendiği kumandanlarından da ona yoldaş etmiştir. Nitekim kaynaklarda 20 senelik sadakat ve cenk ile tecrübe edilmiş en cesaretli silah arkadaşlarından 4'ünü Köse Mihal, Abdurrahman, Konuralp ve Akçakoca'yı yanına kattı denilmektedir. Bu seferde Karaçepiş ve Alp Ebesu hisarları alındı. Kendisine Karaçepiş hisarı verilen Konuralp, Akyazı cihatine akınlar görevlendirdi. Akyazı'da Tuzpara'nı zapt eden sonra Uzunçabel düşmanlarıyla 2 gün kanlı çarpışmalar yaptı. Bursa'nın alındığı sırada Konuralp, Akyazı, Konurap'a, Düzce, Bolu, Mudurnu'yu Türklerin idaresine katıyordu. Bursa fetihlerinden sonra Orhan Gazi, Konuralp, Akçakoca ve Gazi Abdurrahman gibi tecrübeli beylerini İstanbul yolu üzerindeki kalelerin fethiyle görevlendirdi. Bu komutanlar kısa sürede ve kolaylıkla Kandıra, Samandıra ve Aydos gibi müsteskam yerleri zapt ettiler. Konuralp, İznik fethinin hazırlıkları sırasında muhtemelen 1328 yılında vefat etti. Naaşı Konurap'a defnedildi. Hammer'in ifadesiyle harp sevkiyatlarında defalarca çiğnendikleri topraklar şimdi onun naaşını örtüyordu. Abdurrahman Gazi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahit kumandanlardandır. Osman Gazi'nin sadık silah arkadaşlarından olup fetihlerde yardımcılarından biriydi. Osman Gazi 1317 yılından itibaren kenara çekildikten sonra Abdurrahman Gazi'yi Akıncı kollarından birinin başına getirdi. Orhan Gazi ile birlikte önce Karaçepiş ve Albe Ebesu hisarlarını ardından Köprühisar'ı zapt ettiler. Daha sonra İznik fethini kolaylaştırmak üzere Müsteskam Karatekin hisarı üzerine varıp aldılar. Orhan Gazi bu fatihlerden sonra Samsa Çavuşu İznik'in kuzatmasıyla Abdurrahman Gazi ise Bizans'tan gelebilecek yardımlara ve tehlikeleri önlemekle vazifelendirdi. Nitekim Abdurrahman Gazi İstanbul'dan gemilerle Yalova'ya çıkarılan kuvvetleri bir baskınla dağıttı. Böylece Bursa'nın fethine kadar uç beyi olarak hizmet gördü. Bursa'nın fethinde bulundu. 1327-1328 yılında Konura ile birlikte Aydos'un fethi için görevlendirildi. Kalenin güçlü ve yüksek duvarları hücumlara neticesiz kılıyordu. Ancak kale kumandanının kızı surlardan Türkleri seyrederken daha önce rüyasında kendisini sıkıntıdan kurtardığını gördüğü bir yiğidin ki o Abdurrahman Gazi idi, karşı saflarda çarpıştığına şahit oldu. Derin bir aşkla bağlandığı gence bir mektup yazarak taşa sarıp fırlattı. Kızın planını gereğince geceleyin Abdurrahman Gazi 80 kadar adamıyla gizlice açılan kapıdan içeriye girdi. Böylece kale kolaylıkla Gazilerin eline geçmiş oldu. Abdurrahman Gazi birkaç gün sonra Aydos'un fethi haberlerini Orhan Gazi'ye bizzat ulaştırdı. Orhan Bey fethe vesile olan kızı Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Bilahare şecaat ve yiğitlikte büyük bir şöhret kazanan Kara Rahman bu izdivaçta doğmuştur. Akçakoca Ertuğrul ve Osman Gazi'nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi'nin İnegöl Bey'i ile ilk çarpışmasından önce danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan Muhaberebede ve o da vardır. Bu tarihten Orhan Gazi'nin babasının vekalet etmeye başladığı 1317 yılına kadar seferlerde ismi geçmez. Ancak bu husus onun savaşlara katılmadığı manasına gelmez. Zira Osman Gazi'nin oğlunun seferlere komutan tayin ederken 20 senelik sadakat ve cenk ile tecrübe edilmiş en cesaretli silah arkadaşlarından 4'ünün ki bunlardan birisi de Akçakoca'dır. Ona yardımcı tayin eder. Akçakoca 1317'de Karaçepiş, Alp Suhisarlarının fethine katıldı. Orhan Gazi, Alp Ebe Suhisarlarını Akçakoca'ya verdi. 1320 senesinin yanındaki dilaverlerle birlikte İzmit ve havalisini fetihlerle görevlendirdi. Ayan suyu Sapanca Gölü tarafında 5 köprü ile bir mevkiyi ordugahı ve konağı edinen Akçakoca artık günlerini çevredeki düşmanlarının üstüne at kaldırmak, onları tutsaklık zincirine vurmakla geçirmeye başlamıştı. Akınlarını Akova'ya kadar ilerletti. Buradaki mevkilerini bir bir Osman Gazi'ye boyun eğdirmeye başlattı. Akçakoca buradan sonra Orhan Gazi'nin emriyle fetih hareketlerinin yönünü Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na doğru çevirdi. Kandıra ve Ermeni Pazarı, Akmeşe,
kalelerini aldı 1326. Ardından Konrad ile birlikte Samandıra üzerine yürüdüler. Tekfur'u ölen oğlunun cenaze töreni için askerleriyle birlikte kaleden çıkması gaziler için büyük fırsat oldu. Derhal kale ile cenazeyi izleyen düşman askerleri arasına girerek dönüş yollarını kestiler. Şaşkına dönen düşmanlar güçsüzlük ve yılgınlık içerisinde etrafa dağıldılar. Tekfur'un gaziler tarafındaki yakalanmasıyla Samandıra kalesinde kolaylık edilmiş oldu. Samandıra Hisarı kendisine mülk olarak verildi. Bundan sonra Konrad ve Abdurrahman Gazi ile Aydos'un fethini gerçekleştirdiler. Kandıra, Samandıra ve Aydos'un fetihlerinden büyük memnuniyet duyan Orhan Bey, Akçakoca'yı İznik üzerinde akın yapmakla görevlendirdi. Ömrü Rum tekfurları ile gazalarla geçen bu büyük Türk kumandanı İzmit, Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunurken 1328 yılında vefat etti. Kabri Kandıra yakınlarındaki bir tepe üzerindedir. Akçakoca'nın gayretleriyle Türk hakimiyeti altına alınan İzmit ve çevresine sonradan onun ismi izafeten Kocaeli denmiştir. Ayrıca günümüzde Akçakoca ilçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adında bir oğlunun olduğu bilinmektedir. Torunu Fazlullah ise önce kadı sonra da vezir olarak Osmanlı siyasetinde önemli roller üstlenmiştir. Osman Bey'in ve Osmanlı Devleti'nin sayamayacağımız birçok gazisi, silahtarı ve alpi vardır. Hepsinin ruhu şad olsun. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.